Burada gündüzleri çalışıyorum ama çalışma ortamımız bu arkadaşlar. Yani hani Gençleştin lan Sezer Yılmaz bir anda. Do you fancy any of these beautiful ladies? I think I have someone in mind. Oh. You know? Okay. Hani ultra milyoner gibi duruyorum oradan bakınca ama öyle değil. Looking for something. Bu arada benim terliğimi çaldılar. Çıplak ayaklayım. Kafaları yedikten sonra adaya geldim. Dedim ki ben burada yaşamak istiyorum. Yarışmamıza nereden katılıyorsunuz? Uzaydan. Uzaydan. Uçuyoruz arkadaşlar. Bak şu an konuştuğum için daha zor oluyor. Şimdi nefesimi tutuyorum. Sense bahar dinle de vazgeç. Ben hayatta ütüsüz çıkmazdım. Değil mi? Hayatta saçıma jöle kullanmadan çıkmazdım. Karada, havada, denizde, yerde. suda hepsi 23 yıldır toplamda yani. Böyle geliyorsunuz, hop duvara yaslanıyorsunuz. Kopangan'da en çok sevdiğin olay ne oldu? Bir de bazıları şey diyecek, ulan paranız var yapıyorsunuz tabii diyebilirsiniz ama bunun parayla ilgisi yok. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Yepyeni bölümle sizlerle beraberiz. Şu anda Serkan abiyle ben neredeyim? Tayland'da Kopangan Adası'ndayız arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 aydır burada bir süreçten geçiyorum. İnziva demeyelim. Biraz daha kendimizi iyileştirme, biraz daha sporun hayatımızda olduğu, aylardır, yıllardır yapmayı unuttuğum, düzen sağlamayı, işte arkadaşlarımla zaman geçirmeyi, böyle bir şeyler yemeyi, düzenli olarak spor yapıp düzgün beslenmeyi hatırladığım bir zamandan geçiyorum arkadaşlar. Burası da bizim şu anda yuvamız. Serkan abi de Amerika'dan geldi sağ olsun. Abi hoş geldin. Günaydınlar, herkese selamlar olsun. Birazdan sana geleceğiz. Şimdi arkadaşlar bu videoları izliyorsunuz. Neredeydik en son? İşte bir Katar, Phuket yaptık. Ondan sonra Singapur'a geçtik. Singapur'dan sonra ben biraz durdum. Dedim ki videoların içinde de bundan sonra haftada 1'e düşeceğiz. Neden? Aslında projenin başlangıç noktası da burası. Sezer Yılmaz Akademi'yi kurduk. Sizin gibi aranızda beni izleyip de gerçekten potansiyeli çok yüksek insanların sosyal medyada doğru şekilde konumlanıp sistemi kurduktan sonra sosyal medyadan gelir sağlaması. Şimdi mesela böyle Tayland'da bir tane evdeyiz değil mi? Kopangan Adası'nda böyle ormanın içindeyiz. Havuzu falan var. Hani ultra milyoner gibi duruyorum oradan bakınca ama öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü opsiyonlar var. Çünkü öğrenmeniz gerekenler var. Böyle bir yeri mesela biz günlük 6.000-7.000 TL'ye tuttuk. Kişi başı 3.000 TL vererek. Ya bu ne demek oluyor? İstanbul'da çok kötü bir Airbnb'yi 4-5 bin liraya tutarken Tayland'da böyle bir villayı kişi başı 3.000 TL'ye tutabiliyorsun. Ben işte o Sezer Yılmaz Akademi'de hem bu hayatı nasıl yaşadığımı anlatıyorum hem de aynı zamanda sizin YouTube'da, Instagram'da, işte e-ticaret üzerinde, ekip kurmada, sosyal medyadan farklı yollardan kazanç sağlama yöntemlerini anlatarak sizlerin de artık aktif olmasını istiyorum. O yüzden de bu Sezer Yılmaz Akademi'yi kurdum. Aşağıda sayfamız var. İsterseniz katılabilirsiniz. Hangisi bütçenize uyuyorsa o programa da dahil olabilirsiniz. Ben her zaman zaten videolarda da açıkladım. Eğer başlangıçtaysanız başlangıç, eğer çok iyi bir seviyeye gelmek istiyorsanız da diğer paketlere bakabilirsiniz. Şimdi gelin size biraz evimizi tanıtalım. Ben böyle 2 aydır, 1,5 aydır ne yapıyorum? Sizce fitleşmiş miyim falan. İşte bunları da bir yorumlara yazın. Destekleyin bizleri arkadaşlar. Ve günün bomba haberi de yani 1,5 yıl oldu galiba. Beraberdik 1,5 yıldır. Saçımı hiç kestirmemiştim. Bugün itibariyle saçımı kestireceğim. Bu gözlük de The Sezar değil. Ama The Sezar'da da çok güzel gözlüklerimiz var. Bunu Tayland'dan aldım. 189 baht. Dedim şekil olsun. Videoya öyle başlayalım dedim. Kör eder. Çok takma. Çok takmayın. Genelde motora binerken sürüyorum. Böyle toz moz kaçmasın diye. Serkan abiye de aldık. Güzeli var. Gelin hadi evi dolaşalım. Serkan abi sen ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? Kopangan'ı sevdin mi? Keyifli, çok güzel buralar. Abi sen şimdi New York'ta yaşayan, harbi güzel ticaret yapabilen bir adamsın. Burada da durmaya geldin. Nasıl bu durma iyi geldi mi sana? Kaç gün oldu? Ya uzun zamandır kendimi dinleme diye bir şey yoktu. Burada hemen hemen ayın 8-9'unda geldik. 13-14 gün oldu. 13-14 Zaman hızlı gün. geçiyor. Sabahlar işte uyanıyorsun, meditasyonunu yapıyorsun. Güne dingin başlıyorsun, stressiz başlıyorsun. Her gün spora gidiyoruz. Her gün hayat gidiyoruz burada neredeyse, çok güzel ya. değil mi? Ya sağlıklı besleniyorsun. Zaten çevrendeki insanlar herkes çok mutlu. Bir de buradaki insanlar biraz daha sanki gelişmiş buraya gelmiş insanlar. Kesinlikle Hani öyle. sadece adam uygun diye, ucuz diye buraya gelmemiş. Burada kendini dinlemeye gelmiş, yoga yapmaya gelmiş, meditasyon yapmaya gelmiş, spor yapmaya gelmiş. Her şeyi yakmış, yıkmış, bırakmış gelmiş. Tabii çok bu milyoner ada de var gerçekten- burada. Çok. Ada gerçekten çok güzel. Havası çok güzel. Yollar bomboş, trafik sorunun yok. Yani ben de burada her geçen gün bir şey öğreniyorum sayende.
Estağfurullah abi. Öyle Hani yani, bu güzel yolculuğa geçiyor. katılmam benim için de çok değerli. Çünkü bir şeyi yalnız yapmakla bir şeyleri paylaşarak yapmak çok daha değerli değerli. olabiliyor. Peki abi, çok klasik bir soru. Gelsin sonra. Bali mi yoksa Kopangan mı? Önceden hep sana diyordum ya bizim ne işimiz var Kopangan'da, Tayland'da, yemek sorunu çekerim diye düşünüyordum. Çünkü hep sizlerin videosunda işte yok böcekti, şuydu buydu ama Bali'yi gördükten sonra ve burayı gördükten sonra kesinlikle dedim ki burası. Bali şey oldu herhalde. Siz artık Bali'yi biraz öyle bir noktaya getirdiniz ki Türkiye'de tatil yapacağına Bali'de yap. Gibi Öyle oldu. oldu. Hani biraz daha çünkü rakamlar çok uygun ama burada kalabalık yok. İnsanlar gerçekten buraya yaşamaya gelmişler. Gösteriş Bali'de yok, tatile değil mi? geliyorsun, gösteriş. Ben daha beyaz pantolon giymedim, ayakkabı giymedim, ütü yapmadım. 12-13 gündür saçıma jöle kullanmadım. Yani şu anda herhalde son 20 yıldır yapmadığım bütün şeyleri yaptım. Ben hayatta ütüsüz çıkmazdım. Değil mi? Hayatta saçıma jöle kullanmadan çıkmazdım. Yani hiçbir şey yok. Tişört, şort, terlik. Çünkü fazlasıyla yeterli aslında. Aynen. Bunun farkına varıyorsun. Serdar Collection'da Sezer Collection'da Givci reklamı da yapmışsın. Hadi O zaman içeriye içeriği girelim. dağıtalım hadi. Gelin sizlere evimizi tanıtalım arkadaşlar. Evimiz 2 odadan oluşuyor. Bir tane de böyle oturma odası ve Amerikan mutfağı tarzımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Sabahları kalkıyoruz. Yeni Sezer Yılmaz update edilmiş. iOS bilmem kaç Sezer Yılmaz'da şöyle bir şey var. Sabah uyandığımızda arkadaşlar hiç yüzümüzü yıkamadan direkt geliyoruz bu koltuğa. Açıyoruz bir tane meditasyon müziği. 30 dakika duruyoruz. Yıllardır yapmadığımız şey. Durmayı unuttuk. Bize o kadar her şeyi hareketli veriyorlar ki. Kaydırıyoruz. Oradan başka bir şey geliyor. Güzel kızlar geliyor, kafamızı çeliyor. Yakışıklı çocuklar geliyor, kafamızı çeliyor. O görsele aldanıyorsun, estetiğe bulaşıyorsun. İşte burnunu değiştiriyorsun, onu yapıyorsun. Sürekli bir kendini beğenmemekten yoruluyorsun ve her şeyi değiştirmeye çalışıyorsun. Aslında tamamen değiştireceğin şey zihin abi. Zihnini kontrol ettiğinde artık her şeyi başarabiliyorsun. Burası oturma odamız. Burada meditasyonumuzu yaptıktan sonra çayımızı içiyoruz. Böyle yeşil çay içinde zencefil vesaire. Böyle yağ yakımını da hızlandırıyor. Aynı zamanda güneşte daha enerjik başlamanı sağlayabiliyor. İçinde kafein olduğundan dolayı. Daha sonra ne yapıyoruz? Biraz zaman geçtikten sonra bir tane smoothie'mizi yapıyoruz. Şu smoothie makinesini aldık. 1000 bahta aldık. Yaklaşık 1250-1300 TL civarında. İçine neler koyuyoruz? Mango koyuyoruz. Protein tozu koyuyoruz. Kreatin koyuyoruz. Bunlar öneri değil. Hani isterseniz yapabilirsiniz. Ben de laktoz olduğu için mesela plant based yani vegan tarzda olabiliyor. Ondan sonra içine muz koyuyoruz. Bazen dragon fruit koyuyoruz. Çok güzeldir. Bazen ananas koyuyoruz. Bazen passion fruit koyuyoruz. Bazen de 2 tane malzemeyle işi bitirebiliyoruz. Önemli olan güne enerjik başlayıp işte o direkt besinle karnımızı doyurarak böyle ağır bir şekilde değil de hafif hazır şekilde güne başlıyoruz. Daha sonrasında tabii ki de odamızı da göstereyim. Burası benim odam. Serkan abinin karşıda. Bir tane odamız bu şekilde. Burada kıyafetlerim var. Bak hayatım bu. Benim hayatım bu kadar arkadaşlar. Bir bavula sığar mı hayat? Sığıyor abi. 3 yıldır sığıyor. Bu şekilde bir hayat. Hatta bunları buradan aldım. Bunlar biliyorsunuz Sezar'ın zaten kendi markamın. Böyle bir hayat stili. Burası banyomuz. Banyoyu da göstereyim. Şimdi Bali'de bazen açık banyolar falan vardı ama bu böyle değil. Tamamen kapalı. Buyur Serkan abi burayı gösterebilirsin insanlara. Böyle bir duş alanı da var. Şurada da 3 tane sunbedimiz var. İstersek güneşlenebiliyoruz. Evimiz bu şekilde. Düzenimiz bu şekilde. Keyifli günler geçiriyoruz. Vallahi de billahi de unutmuşum. Normal yaşamayı unutmuşum. Gezmekten vallahi unutmuşum. Ama bu demek değil ki gezmeyi bırakacağız. Hayır arkadaşlar. Burada sizlere 2-3 tane bölüm çektikten sonra tekrardan yollara doğru koyulacağız. Nerelere gideceğiz? Sürpriz olsun. Söylemek istemiyorum. Çünkü bayağı farklı bir noktalara götüreceğim sizi bu süreçten sonra. Ama bulurmak iyi geldi. O zaman ne yapalım? Smoothie'mizi yapıp içelim. Proteinlerimizi alalım. Daha sonrasında saçı kestirmeye gidelim. Motora gidelim, güne başlayalım. Doğru dedin. Serkan abi de burada motoru öğrendi. Şu anda da keyifle sürüyor. Çok Ama burada en güzel, en önemli öğrendiğim şey ne oldu biliyor musun? ne abi? Uyandığında telefona dokunmadan 30 dakika, 10 dakika da olsa kendini dinlemek oldu. Değil mi? Hepimiz uyanıyoruz. Ulan Güne ne stresle gelmiş falan. başlamıyorsun, güne ne geldi diye başlamıyorsun. Bunu yapabiliyorsanız arkadaşlar hayata 1-0 önde başlamış olacağız diye düşünüyorum. Bence çok mantıklı yerden geldim. Bir de bazıları şey diyecek. Ulan paranız var yapıyorsunuz tabii diyebilirsiniz ama bunun parayla ilgisi yok. Sabah 6.30'da 7'de uyandığında direkt telefona bakmak tamamen senin tercihin. Parayla olabilecek bir şey değil bu. Abi kalktığında bir bak bakalım çevreye, etrafa ne var ne yok bir gözlemle. Ondan sonra telefonuna geçersin. Zaten gün içinde bir sürü kez kaydırıyoruz. Bak burada bir tane çocuk var. Sezer Yılmaz adı. Televizyonda izliyorsunuz böyle koltukta ayakları atıyorsunuz buraya. Böyle oturduğunuz yerde buradan takip edemiyorsunuz. O yüzden telefonu elinize alıp böyle Sezer Yılmaz'ı takip ederseniz çok çok seviniriz. Haydi günümüz başlasın. Motor, saç kesim, protein hepsini halledelim. Sonra spora da götürelim. Sizleri spor salonunda sürprizim bekliyor. Onları da anlatacağım. Haydi başlasın. Bize afiyetler olsun. Bize afiyetler olsun.
kokteylimizi aldık. İşte güne bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Hadi dışarı gidelim artık. Hastalık mıdır? Bilmiyorum. Siz karar verin. Dostlar şimdi yola çıkıyoruz. Size biraz ben bu Kopanga'nın manzaralarını, doğallığını, palmiyeleri göstermek istiyorum motor üzerindeyken. Kamerayı da buraya taktım. Haberiniz olsun. Önce berbere gideceğiz. İnşallah sıra yoktur. Daha sonrasında bakacağız artık. Serkan abi hazır mıyız? Hazırız. Hadi let's go. Hadi. An itibariyle mahallemizin berberine geldik arkadaşlar. Burada saçları kestireceğiz. Kaç paraymış görelim bir de bakalım. Kasap mı berber mi? Sonucu sizler söyleyin. İçinizden bazılarını diyordur oğlum o kadar uzattın kıyma bu saçlara. Ama gerçekten gündüzleri böyle bir sıcak oluyor. İşte böyle sürekli saçım dökülüyormuş gibi hissediyorum. Öyle bir basıyor beni artık. Biraz da yaşlandırdı gibi hissettim. Bakalım sonucu beraber görelim. Hadi gel Serkan abi. Daha önce ben burada sakal tıraşı olduk. Bir bölümü var. Hatta beni kadın tıraş ediyordu. Şimdi burada herhalde boşluk var. Hi, I wanna cut my hair. Okay. Are you free here? Yeah. Bro, you are the best, yeah? Here. What's your name? Oh, Cesar. Cesar, we have YouTube channel, so we're gonna cut my hair today. Thank you. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazırsak başlayalım. Ben hiç değilim abi. Bakalım sonra. Sorumuz olsun. Ben de merak ediyorum. O halde değişim başlasın. Ama İnsan kötü hissediyormuş ha. Oo gitti lan. Yaşanmışlıklar var orada. Gençleştin lan Sezer Yılmaz bir anda. Ayağımda bir şeyler oldu abi. Çok yakışıklı oldun. Evet abi berberden çıktık abi. Tam bir saçı yaptık An abi. itibariyle- An itibariyle berberden Of. çıktık dostlar. Saçımızı da kestirdik. Böyle oldu. Temiz aile çocuğu mu yoksa mi yorumlara siz yazın arkadaşlar. Ya ben şahsi fikrim şu yönde. Ben saçımı kestirdiğimde sakallarımla beraber 3-5 yaş düştüğümü düşünüyorum. Sizler de yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Serkan abi sen ne düşünüyorsun abi? Bence güzel oldu. İyi Yüzüne oldu. renk geldi. Yüzün açıldı. Allah razı olsun. Dövmelerin ortaya çıktı. İyi Karizma insan oldun. olalım, güzel olalım. Tip, önce ruh, sonra fizik diyoruz. Ama fiziğe de önem veriyoruz. Bak. Bir- Arkayı da bir dön bakayım enseyi. Bak, ense Bülent Ense Korkmaz. biraz Bülent Korkmaz'dı düzeltti ama yani enseyi biraz daha olacak. Hayırlı tıraşlar dedik ve olduk. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi buranın güzel restoranlarından bir tanesine götürelim sizi. Çoğu zaman biz oralara gidiyoruz, yemek yiyoruz. Ne yiyoruz, kaç para yiyoruz gösterelim. Bu arada Serkan abiyle ben tıraş oldum. Üstüne sakalları kestim. Serkan abi kesmedi 900 baht ödedik. Yaklaşık 1100 TL ödedik. Yani nasıl fiyatlar Türkiye'de berber fiyatları bilmiyorum ama az para değil yani. Güzel para. Yüzüne renk geldi ya. Adam sanatçıydı. Ne yaptık? Artık bir yemek vakti, kahve vaktinin geldiğini düşünüyoruz ve bence buranın en güzel yerlerinden biri olan bu Bar Roaster'e geldik. Bunun 2 tane şubesi var. Burası Sritanu bölgesinde kalıyor. Bir tane de Tongsala kısmında, yani Pierre'in orada var. Gelin içeriği gösterelim size. Şimdi Tayland kültüründen biraz bahsetmek istiyorum. Burada geldiğimiz yer Tayland kültürüyle alakası yok. Tamamen Amerikan vari, Avustralyan vari tarzı bir yer. Ama şunu söyleyebilirim. Tayland'da şöyle bir kültür vardır. İçeri girerken genelde şu şekilde terlikleri yere bırakırsın. Yani biz de girecek olduğumuzda terliklerimizi çıkarıyoruz. Çıplak ayakla giriyoruz. Temiz mi kirli mi artık sizler karar verin. Ama çoğu zaman kirli kalıyor ayaklarınız. Eve gittiğinizde yıkayın. Gelin içeriği gösterelim size. Dış alanı bu şekilde bu kafenin. Gayet güzel, keyifli alana sahip. Biz genelde içeride oturuyoruz. Hello, hello. İçeri oturduğumuzda ise yine böyle bir alan var. Biz genelde şu en köşede oturuyoruz ki burada bilgisayarımızı açıp kullanabiliyoruz. Kahvesi inanılmaz lezzetli
lezzetli. Kahvaltılar, yumurtalar falan çok lezzetli. Yaklaşık kişi başı 650 ile 700 lira ödüyoruz. Hani baktığında Tayland fiyatlarına göre pahalı kalıyor ama kalite çok üst segment. Bilginize, Koh Phangan'a geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Kahvesini içerken de beni hatırlayın. Hadi gel oturalım Serkan abi. Aileler vesaire de çok fazla var Koh Phangan'da. Böyle çocuklarını burada yetiştiriyorlar. Çok güzel bir tarzları var. Burada kahve kavurma yeri var. Bu çocuk buranın sahibinin arkadaşıymış, öyle öğrendik. Böyle bir yerde oturuyoruz. Burada priz yerimiz de var. Çok güzel. Yemek gelince de anlatmaya devam edelim. Hadi oturalım. Hala saça tam alışamadım. Bir garip geliyor ya. Bak kahvesi o kadar güzel ki. Yulaf sütlü flat white söylüyorum. Az önce çocukla konuştuk da bu kahvelerin hepsi Tayland'dan geliyormuş. Normalde hani Brezilya olur, işte Kolombiya olur, ne bileyim Guatemala, Costa Rica olur, Güney Amerika'dan çıkar ama Tayland'da da yetişiyormuş. Böyle bir bilgi. Gelirsiniz bir gün bir yerlerde sorarlar Asya'da nerede yetişiyor diye. Tayland dersiniz. Bu videoda izledik dersiniz. Afiyet olsun. Şimdi dostlar nereye geldik? Shantiva'ya geldik. Burası bizim gymimiz ve çok yakın arkadaşım Peri de burada. How are you dude? I'm so good, bro. How are you? I can see you are so good, bro. Incredible. Always. Always, literally. We met in the ice bath first time because he was sitting there like since 15-30 minutes and then I asked him like what's the secret and then he explained. What's the secret again? The secret is to not fight the cold. If you're gonna be in an ice bath, you're gonna lose the fight every time. So you have to do the opposite, which is surrender. Let it inside. Be at peace. That's it. That's right, because I tried in the beginning, it was just 5 seconds. When I listen him, it worked like 4 minutes. So it's crazy. So what do you do here, bro? I'm a personal trainer. I teach Qigong, Tai Chi. I'm a performance coach online. So they can reach from the social media. Yeah, social media kind of has my links to everything. Okay, we can add your link here. Yeah. So we are really close. We've been here like a month, but he's living here like how long? Since 2019. Like what's the reason to come here? Well, I wanted a place where I could be free. Thank you so much, dude. Of course, bro. You're a blessing, Cesar. Thank you. He is the legend. I'm the Legend, yeah. Legend. Good Thank you. haircut, by the way. Olacak. One day we're gonna have the same as well. Yeah, we're gonna. And here you can't work out with the t-shirt. You need to take off here, guys. This is the rule. Have to, yeah. I'm gonna. Let's go. Before and after. Yeah. It's there. You already have it. It's just beneath the. Halkımız hazır. Arkadaşlar. In 3 months from now. In 3 months from now. 12 weeks. 12 weeks. If I stay here 12 weeks, no YouTube videos, guys. But 6 packs. How did you like his new haircut? Oh, it's so good. It's a little better than mine, actually. No, bro. It's a little better. You got it kind of like blonde a little bit. Yeah, a little. But you have extra eyes. I do have extra eyes. Yeah, blue eyes. I got ice in the eyes. That's true. Icy eyes. Let's start guys, let's start. Hızlı bir geçiş yaptık. Burası da gym'imiz arkadaşlar. Aylık 85 dolara her şeyi kullanabiliyorsun. Burası bizim ağırlık çalıştığımız alan. İleride biraz daha ısınma yapacağınız, calisthenics çalışacağınız, handstand çalışacağınız yerler. Burası motorlarımızı park ettiğimiz yer. Buradan bir tane havlu, bir tane bu hamamlarda kullanılan şeyin adını unuttum. Ondan alabiliyorsun. Çünkü buranın soğuk suyu olayı var. Soğuk suyuna gireceğiz arkadaşlar. Bir de buranın saunası var. Onları da göstereceğim. Yani detaylarda diyeceksiniz gym'de yok. Bir de çok keyifli. Yani ben buraya geldim 4-5 saat çıkmıyorum açıkçası. Çok keyif alıyorum. Umarım bir gün yolunuz düşerse buraya. Buranın adı Shantiva diye geçiyor. Reklam değildir. Parasını veriyoruz. O yüzden söyleyeyim dedim. Hadi spor yapalım. Arkadaşlar şimdi burada göğüs idmanı yapıyoruz bugün. Ama öncesinde ben şu an 2 tane bir şey yapmaya başladım. Biri handstand, bir de böyle bu slack denilen bir şey var. Üstünde yürüyorsun. Daha tam yürüyemiyorum. Yeni başladım ikisine de ama göstereyim en azından. Önceden adım bile alamıyordum çünkü ağaca tutunmam gerekiyordu. Biraz daha iyi durup dengede durmanız gerekiyor. Kolay gibi gözükse de değil. Bence kolay da gözükmüyor. Genelde karşıya bakın diyorlar. Karşıya baktığınızda yürürken daha kolay oluyor diyorlar. Göreceğiz. Wow. Yine rekoru kıramadık. 6 adım atamadım. Hep 5'te kalıyor. Serkan abi heyecana kapatıp kamerayı kapattı. O kadar yani. İyi gidiyorduk. Bir kere daha deneyelim. Sonra handstand'e geçeceğim arkadaşlar. 7'yi bekliyoruz hadi. Güzel. Düşme. Burası böyle. Bir de handstand'i göstereyim size. Önce nasıl öğrendiğimi göstereyim. Gelin. Öncesinde böyle bu işi yaparken duvara yaslanarak yapacaksınız. Yoksa çok zor. Geldiniz. İki el şöyle sabit basacak.
Böyle geliyorsunuz, hop, duvara yaslanıyorsunuz. Sonra kendini sal öne, eğil, kalk. Bunu şimdi bir de duvarsız deneyelim. Duvarsız olayı çok güzel. Havada kalman lazım. Bayağı zorlayıcı bir süreçten geçiyorsun. Bunu da yaklaşık 3-4 saniye yapabildim daha önce. Bir daha karşınızda canlı denemiş olayım arkadaşlar. Evet, son deneme. Bir kere daha dene. Güzel. Yani yürüyorum ama havada sabit kalmam lazım normal şartlarda. Sizin için bir kere daha deniyorum. Çok zor gerçekten. Güç ve denge isteyen bir şey, tekniği de doğru yapman lazım. Hepsini bir arada yapabilmek çok zor. Güzel. Yani bu kadar oluyor şimdilik arkadaşlar. Gelişme çağındayız. Daha yeni başladım böyle şeyler. 3-4 defadır yapıyorum. 5 keredir yapıyorum. Bakalım hadi göğüs idmanına geçelim. Burası da benim en sevdiğim yer arkadaşlar. O 85 doların içine dahil. Böyle bir ice bath var. 2 derece. Bildiğiniz buz. Gel bak göstereyim. İnsanlar konsantre olmuş durumda şu anda buzun içinde. Biz de aynı şekilde. Ben 4 dakika 10 saniye kaldım. Serkan abi de 3 dakika hatta daha da kalabilir oldu. Ki burada da farklı yerler var. Ice bath'ler var. Ondan sonra steam room'lar var. Bak mesela çıktı bu arkadaşlar. Burası cehennem gibi bir şey. Biz buna cehennem diyoruz. İçeride kırmızı böyle turuncu bir ışık var. Bir buhar geliyor. Kahrediyor seni. Bunun bir de kuru sauna şekli var. Bir de gelin bak size bir şey göstereceğim. En güzel taraflarından bir tanesi aslında. Çok güzel böyle sıcak su. Fokurduyor normalde burası ama şu an fokurdamıyor. Niye fokurdamıyor bilmiyorum. Duşlar falan da var arkada. Burası da kuru sauna. Bildiğiniz sauna aslında. Çok da insan varsa belki bir bakayım hemen. Git bir bak. Çok insan var. Söverler video çekersek o yüzden giremedim. Şurada da bir tane cold plunge var. Burada da isterseniz eğer o çok soğuk suya girmek istemiyorsanız 2 derece buraya da gelebilirsiniz. Böyle oturacak alan da var. Zaman da geçirebilirsiniz. Bu yeter. Adam saunadan çıktı, havlusunu aldı. Şimdi duşa gidecek mesela. Sistem böyle. Hadi biz de biraz yapalım. Cehennem sıcağından çıkıp sonra buraya geliyoruz. Burada olayınız nefesinizi tutup soğuğu itmemek, içinize çekmek. Hani az önce konuştuk ya Peri'yle. O bize öyle anlattı. Hakikaten de öyle oluyor. Yani buraya şimdi bir tane nefes alacağım. Ve kendimi buraya kilitleyeceğim arkadaşlar. Mesela 44'te gelip 1 dakika duracağım bugün gym yaptığım için. Genelde öyle yapıyoruz. Bak şu an konuştuğum için daha zor oluyor. Şimdi nefesimi tutuyorum. Burada da dakikadan takip edebiliyorsunuz. 1 dakika oldu. Mesela ben fark etmiyorum bile artık. Bir süre sonra zamanın kavramını yitiriyorsun bunun içindeyken. Mesela yapılmayacak bir şey daha göstereyim size. Yani zor gibi geliyor ama her şey mümkün. Çünkü ben buzu kabul ediyorum. Ben bu soğuğu vücudumda hissediyorum. Bak normalde bağırarak çıkmam lazım ama artık o etki olmuyor. Tamamen geçti. Öyle bir şey işte. Tamamen zihni kontrol edebilmekle alakalı. Bundan bir önce zihnim çok kötü durumdaydı. Yani biliyorsunuz bazı durumlar geçirdik vesaire ama o durumlardan ders almayı öğrendim. O insanla konuştuğumda artık benim yaptığım yanlışları fark ettim. Affedici yönlerimiz ortaya çıktı. Fark ettik ki egolarımız var. Fark ettik ki insanoğlu olarak kabullenmeyişi kabul ettik. Çünkü hep bir şeyin içindeyiz, acelenin içindeyiz. Hep böyle bir fırtınalı günler geçiriyoruz. Her şeyi aceleyle yapıyoruz, hissederek yapmıyoruz. Bu da en büyük kanıtı aslında. Buraya geldiğinde ilk başta göreceksin. O kadar farklı bir dünyadan buraya girince 10 saniyede 5 saniye kalabileceksin. Çünkü zihnini kontrol etmeyi öğrenmedin. Hiçbir zaman da öğrenmiyorsun. Bazen durmak gerekiyor. Şu anda da ben onu yapıyorum. Umarım sizlere de bu duruşum iyi gelmiştir. Bir şeylerin farkındalığını yaşatıyorumdur. Biraz günlük hayatımızdan bahsediyoruz. Her şeyi derinlemesine konuşamıyoruz ama şu an duruyoruz. Durmak iyi geliyor. Şimdi ne yapalım abi? Ben de bir gireyim. Fokur fokur suya da girelim mi? Ondan sonra bir sauna yapalım.
Tamam. Sonra da Sonra fokur sahile fokur suyla gidelim. bitirelim. Sonra güneşi batıralım. Sen de bir gir bakalım. Senin Ben de de o bir nefesini hallederim. New York'tan sonra bir görelim bakalım. Ama ben şu anda vücudum çok soğudu. Olsun, hiçbir şey olmaz. Zihninde. Adama zihninde diye hayatı şey yaptı. Bitirdin bizi ya. Her şey zihin. Ne desem abi zihinde, abi zihinde. Öyle ama sen de fark ettin bunu. Başlıyor Serkan abi. Evet, Serkan Bey'in çılgın girişi. Bakalım. 44'te girdi kendisi. Göreceğiz. Evet, son 2 saniye. Tamamsın. Çok iyi. 1 dakika spordan sonra çok iyi. Acı var mı? Acı zihinde acı. Antepli yarim. İnan sana hayranım. Bravo abi. Bravo. Çok iyisin. Deniz şortu da iyiymişti Sezar ha. Şş. Bravo. Bir düğmeye basmak lazım herhalde. Bir düğmeye basmak lazım. Burası da her şeyi bitirdin. Rahatlayacaksın artık. Böyle bir tane odun ateşinde oturma yeri var. Çok da keyifli. Ama biz şu an oturamayacağız. Çünkü sizlere gün batımını çekeceğiz. Ve gün batımında biraz da olsa röportaj yapacağım insanlarla. Haydi o zaman. Sezer Yılmaz deyince aklınıza gelen 3 şeyi sayar mısınız? Ben sayayım. 1. Denizler. Deniz biraz rengi bozuk. Şansımıza maalesef güneş yok. İkincisi palmiyeler. Üçüncüsü ne abi? Sen söyle. İnsanlarla diyalog, Değil mi? soru cevap. Özledik be. Özledik. Ya şu olay çok iyi değil mi? Şu an Hong Kong Beach'teyiz arkadaşlar. Burada farklı yerler var. Bir gün gelir burada da otururuz. Buraların da videolarını çekerim ben. Beach'leri gezeriz. Mesela Kopangan'da gidilecek 5-6 tane beach var. İnanılmaz güzeller var. Onları deneyimleriz. Bir gün masajı gösteririm size. Thai masajı çok daha farklı mesela normal masajlara göre. Hepsini deneyimleyip başka videolarda anlatırım. Ama siz ne yapıyorsunuz şu anda? Bir tane beğeni, bir tane yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Ben de insanlarla konuşmanın yollarını arıyorum. Eski günlerdeki gibi. Gel Serkan abi bir dolaşalım bakalım. Orada çiftlerimiz var, insanlar var. Böyle çok da rahatsız etmeden, kimseyi de dürtmeden, mutsuz etmeden yolumuza bakalım. Burada başka bir mekan daha var mesela. Burada oturup şu şekilde keyif yapabiliyorsun. Ve bu keyif yapmanın bedeli sadece 300 TL, 200 TL'den başlayan fiyatlarla. Kokonat suyu içebilirsin mesela 150-200 liraya. Böyle güzel bir manzarada. İsterseniz denizin ortasından da şu şekilde yürüyebiliyorsunuz. Burası benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Farklı restoranlar var. Dün mesela biz gittik Serkan abiyle İtalyan restoranının İtalyan yemekleri denedik. Keyifliydi yani açıkçası. Ve 1,5 ay sonra ilk kez pizza yedim. Hani aylardır hiç yağlı, zararlı bir şey yememeye çalışıyorum. Düzenlemeye çalışıyorum. Burada da bir tane canlı müzik yapan hanım ablayla hanım bey var. Burada kızlar fotoğraf çekiliyor. Hey girls, how are you? Where are you from? So fast. California. I was living there in Los Angeles before. That's where I live. I was living in Centinela Avenue. You? Where? Centinela Avenue. I don't know where that is. I was in the Santa Monica side. Oh, got it. Okay. Where are you from? Turkey. Give me this. Okay. Tell me more. Okay. I'm 33 years old. Okay. I'm single. I was living here like since almost 2 months. Okay. What about you? I'm just visiting for a couple weeks and then I'm out of here. How many But people it's are beautiful. here? I'm here with 20 of us. Oh, beautiful people. Yeah. The 20 people. Yeah. So tell us more about you. You're single. I'm single. I'm Taurus. Do you fancy any of these beautiful ladies? I think I have someone in mind. Oh. You know? Okay. Yeah. What Interesting. about you? All Yeah. of them. They're all beautiful. All of- yeah. Where'd you I say have you're from? travel YouTube channel. Where'd you say you're from? Turkey. 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 Do you know anything about Turkey? No, I don't. No? Istanbul kebab. Atatürk. No? I'm so sorry. How shame on you, huh? I know. I'm gonna have to go now, I guess. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. You join Have a us. good night. Have a good night. See you. Bye bye. Amerika abi. Amerika özgüveni var mı? Var abi. Amerika gerçeği var. Hey guys, how are you? Bon appetit. What do you eat? Taco? She is eating taco and I'm just giving a coconut. Oh, coconut. How is taste? It tastes lovely. I think in Thailand the coconut is very tasty. It's tastier than other places. Yeah. I have a YouTube channel. We travel around the world and then ask some questions. So, how long have you been in Kopangan, guys? A month. A month? I've only been in for 2 weeks. So, what's the best thing in Kopangan? The vibe. The vibe. The sunsets.
So beautiful. But today unlucky we can't see any sunset. There was a little bit of sunset. Yeah. You were late. Do you want the Instagram or something? YouTube? Yes. SEZER. So you're famous. Kinda, How many maybe. subscribers do you have? In YouTube, 360,000. Oh. SEZER. everyone, come to And Kopangan. my surname is no AZ. Can I check? Sorry. Yeah, you're so good. Yeah, perfect. Thank you. Thank you. I have new subscriber here. Okay, how do you know each other, guys? We met on aesthetic dance. Aesthetic dance today. The other day. Yeah. The other day. Which one? Om. How is there? I never been. Amazing. It's amazing. You never been there? You No. know, it's the best party ever. Oh, okay. It's aesthetic On dance. Fridays, yeah. Friday at Evening. home. Thank you so much, guys. Thank you so much. Very nice to meet you. Enjoy Nice your to meet meal. you. Enjoy Thank your you. meal. Hello. How are you? I'm good, thank you. How are you? Very good. What's your name? Tamara. Cesar. Nice to meet you. Cesar. Where are you from? Australia. Oh, nice. How long have you been here? Been living here permanently about 5 years. 5 years. Oh, Yeah. Tamara, tell us, like, what's the best thing in Kopangan? Why people needs to move here? What's this for? I have travel channel for YouTube, so it's about the travel mostly Okay. So- What kind of travel are you doing? around the world. Yeah. Like giving some tips about the countries. So today we are talking about Kopangan. Uh-huh. Like mostly people are coming here, just living and chill. Like what's the secret of Kopangan? Why do you like to live here? The first time I came here, I was here for like 2 or 3 days when I decided I was going to live here, looking for something, I don't know, something real, something new and healthy and connected and in like good relationship with each other, Peace. in peace, spending time in nature. And I thought, Why not? that sounds like a That's good so nice. idea. Yeah. Since 5 years you say that. So Yeah. what do you do for living? So I work with women, I do women's work, I do workshops and retreats where I help women connect to their bodies, Like kind of tantra or breath working? trauma and the nervous system, and really like teaching women to connect to their body wisdom. You are healing kind of. So nice. Very nice to Deep meet you, healing Tamara. work. Thank you. What's your name? Cesar. Cesar. Yeah, you Cesar. told me. I hope we're gonna see each other again. Thank Cool. you, join us. Thank you. you. Have a lovely Hope day. you make a beautiful Thank you. edit. Thank you. Abi bak buradaki insanların bu huzuru, sakinliği nasıl bir farklı değil mi? Yani selam verdiğinizdeki size yaklaşım türleri. Merhaba. Türk müsünüz? O zaman sizle de konuşalım. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ben Sezer bu arada. Sizin isminiz Benim ne? ismim Çiğdem. Çiğdem Hanım. Çok memnun oldum. Ben Burada de mı memnun yaşıyorsunuz? oldum. Yok, Neslihanlarla, Orkunlarla gezgin çift. Aa, gezgin çift. Onlarla geldiniz. onlarla birlikte geldim. Çok iyi. Nasıl gidiyor? İyi, çok güzel Onlar nerede? gidiyor. Onlar nerede? Başka bir beach'teler. Başka- okey. Aynı evde kalıyoruz. Oo, süper. Aha, o yüzden de öyle ne kadar oldu? Salı 4-5 günü gün oldu 2 galiba. hafta, 2 hafta O, olacak. 2 hafta oldu mu? Evet, aynen Aa, öyle. olmuş ya. Aynen. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyim ben Keyifler de. yine Çok buradasınız. iyi. Vallahi 1,5 aydır buradayım ben. 2 Evet. yıl önce gelmiştim. Evet. Tekrardan burayı sevdiğim için uğramak Evet. istedim. İyi, İyi geliyor burası yapmışsınız. insana. Aynen, çok güzel Nasıl geliyor. keyifler iyi Vallahi değil mi? çok güzel, Çok iyi değil mi? mükemmel. Ben sizi Teşekkür daha ederim. fazla Ya, rahatsız etmeyeyim, estağfurullah, öpeyim estağfurullah. sizi. Tabii ki. Tanıştığıma Ben tekrar de memnun çok oldum. memnun oldum. Görüşmek Kendinize üzere. iyi bakın. Görüşmek üzere. Neslihan'la Orkun'un selam var. Öyle Aleyküm selam. Yakalayacağım onları da. Yakalayacağım. Görüşürüz. Sağ olun. Burası bizim dün yemek yediğimiz yerin yanı. Alkov diye geçiyor. Buranın en ünlü mekanlarından biri. Fiyat olarak da biraz daha fine dining yemekler olduğu için daha fazla fiyat ödeyebilirsiniz diğer yerlere göre. Bak Tayland'da lokal yemek yerseniz arkadaşlar 200 ile 300 TL arası. Ama böyle yerlerde yerseniz 500 ile 900 TL'ye kadar çıkar fiyatlar. Benim burada bir Charlie diye bir yer var. Ya burada ya ilerideydi. Charlie'de et yiyorum mesela. Güzel Australian beef. Orada ödediğim fiyat bir anda 800-900 TL oluyor. Ama gidersen böyle pad thai tarzı biraz daha Tayland yemeği yersen 200 TL'ye halledersin her şeyi. Biz zaten bugün sizleri pazara da götürebiliriz. Götürelim değil mi abi? Gidelim. Gidelim. Pazara da gidelim. Pazar güzel yani. Burada yine insanlar oturmuşlar, keyif yapıyorlar. Merhabalar, afiyetler olsun. Türk arkadaşlarımız da burada. Burası da bizim dün İtalyan pizza yediğimiz yer. Burası da keyifliydi. Şurada da Kintamani diye bir yer var. Hatta Türkler var orada. Gel rahatsız edelim abi. Arkadaşlar rahatsızlık verebilir miyiz ya? Merhabalar, nasılsınız? Video çekiyorduk. Vallahi bu güzel sunsette tanıştık. Hadi gel, nasılsın? Tıraşın ne güzel olmuş. Vallahi teşekkür ederim ya. Bugün kestirdim. Merhabalar. Haber? İyi valla, sizden ne haber? Sizleri gördüm daha iyi oldu. Arada sıradan bir Türk karşılaştık. Burada Türkler yaşıyor arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Şöyle oturayım.
Harika gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? İyi, dur tek tek isimleri alalım Evet. kameraya karşı. Allah. Allah, tanıyalım sizleri. Efendim ben Yadigar. Yadigar yani Yadigar işte. Ya o kadar. Yadigar işte. Kaç yıldır buradasın? 3. yılım bu yıl. Aynen. Yarı yıl Türkiye'deyim, yarı yıl buradayım şeklinde yaşıyorum. Canım nerede isterse orada yaşayabilecek bir haldeyim. Ya, ne güzel hayatlar. Vallahi ya yaşıyoruz bu hayatı. Bizimki mesela. stresli be. Sen? Efendim ben de Gülperi Gizem. 2 yıl bitti. 2,5 yıldır buradayım. Aa çok iyi. Ben tam zamanlı buradayım ama. Evet, arada bir seyahate gidip geliyorum. Fakat ev burası. Sen bildiğin Kopanganlısın şu an. Evet. Gibi oldu. Adalı olduk. Adalı. Aynen bayağı adalı oldum. Siz de tanıyalım efendim. Benim de 2. yılım. Valla her şeyi bıraktım geldim. En son evi kapattım öyle geldim. Genel halimize. Öyle her şeyi bıraktık geldik ya. Güzel geçiyor yani. Burada bir şey tabii ki de güzel. Her zaman güzel. Adada hayat. Valla cennette yaşıyoruz. Gerçekten burası cennet gibi. Tanıyalım. Tamam ben de evet ben de. Hocam ben kamerayı aldım geldim. Ben boş boş gezen bir adamım. Dünyayı geziyorum. Bir yandan işte sizin gibi güzel insanlarla buluşup sohbet etme şansı yakalıyoruz. Sizlerin hayatlarından ilhamlar alıyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Güzel soru. Öncelikle birçok şey yapıyorum. Benim bütün işlerim online. Aslında eczacıyım ama eczacılığı bir şekilde online bir hale getirmeyi başardım. Benim de hayat yolculuğum bayağı bir enteresan oldu. 10 yıl boyunca eczane işletirken aynı zamanda sürekli dünyayı geziyordum ben de sırt çantasıyla. Oradan kazandığım bütün parayı seyahatlere aktarıyordum ama bir gün geldi ve dedim ki yani ben artık bu noktada sadece kendi istediğim şeyleri yapmak istiyorum. Dükkan bana dar gelmeye başladı. Çok şükür etsem de varlığına. Vallahi dar geldi. Ah diye böyle. Yani aynen. Aynen ben nasıl dedim ya. Kendime hep bu soruyu sordum. Nasıl olur da hem istediğim yerde yaşarım hem de aktif bir şekilde çalışıp bu kapital hayatı bükebilirim diye. Benim de bir Instagram sayfam var ve orada da ciddi bir portföyüm var. Yadigar Sosa Instagram'da adı. Teşekkür ederim. O böyle de olunca hani böyle yapmayı sevdiğim şey de aromaterapiydi. Yıllardır da bitkilerle ve yağlarla uğraşıyordum. Bitkileri ve yağları tamamen hayatıma koydum. Şimdi onlar benim bir şirketim var aromaterapi karışımları yaptığım. İşte eğitimler veriyorum vesaire ve bunların hepsini online yapabilir hale geldim. Türkiye'ye gittiğimde işleri şöyle bir gözlemliyorum. Buraya geldiğimde burada gözlemliyorum. Her şey kurulu, otomasyon bir sistem oluşturdum. Burada gündüzleri çalışıyorum ama çalışma ortamımız bu arkadaşlar. Yani hani yetişkin Luna Parkı'nda yaşıyoruz bu güzel insanlarla. Öyle şeyler yapıyorum işte. Çok güzel. Harikasın valla. Pas. Sorumuz neydi? Ben burada ev kiralama, Airbnb yapıyorum. Evet, aynı zamanda yoga eğitmeniyim. Online'dan yoga dersleri veriyorum aktif olarak ve bu güzel yerin tadını çıkarıyorum aslında. Yadigar kadar uzun uzun anlatamayacağım. Benim işim anlatmak. Benim Instagram'da Gülperi Gizem. Yoga dersleri ve Kopangan'daki güzel evleriniz için adanın muhtarı olarak. Bu kadar böyle devrediyorum. Ben de kurumsaldaki hayatımı bıraktım. Yapay zeka tabanlı bir projede çalışıyordum önceden. Sonrasında bir gün bana geldiler ve dedim ki ben ne yapıyorum burada? Zaten uzaktan çalışıyorum. Üzerinde bir de sürekli bir çalışma döngüsü, sürekli stres altında çalışmayı kabul edemedim. Halihazırda bir de yoga eğitmenlik eğitimim vardı. Üzerine bir şeyler kattım. Sonra bastım yollara çıktım. 6 ay, 1 yıl arası bir o tapınak senin, bu tapınak benim. Kafaları yedikten sonra adaya geldim. Dedim ki ben burada yaşamak istiyorum. 2 ay içerisinde evi kapattım. Kendime online olarak yapabileceğim, bütün yeteneklerimi kullanabileceğim bir iş buldum. Ve şu an o projede çalışıyorum. Aynı zamanda burada güzel bir şeyler planlıyoruz ama ondan şu an bahsetmeyeceğim. Aynen. Belki hatta bir noktada sen de parçası olursun. Yapım aşamasındayız şu anda. Öyle. Güzel geçiyor ya adadaki hayat. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel sohbetiniz için. Sizleri de bölmeyelim. Devam edin. Afiyetler olsun. Bir ara normal. Bir ara oturalım aynen. Sohbet de edelim inşallah. Aynen. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Sen de öyle. Görüşürüz. Hadi afiyetler olsun. Bay bay. İşte adada hayat böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eğlence, keyif, huzur bir arada. Bu huzuru da insanlar yaşayarak hissedebiliyorlar. Bizler de işte sizlere elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Bence buranın vadesi doldu. Neden vadesi doldu? Benim 20 dakika sonra bir toplantım var. Sezer Yılmaz
Yılmaz Akademi için. Sizler bu videoyu izlediğinizde Sezer Yılmaz Akademi çoktan başlamış olacak. Hiçbir şey kaçırmadınız. Çünkü akademide dersler hep olacak. YouTube, Instagram, sosyal medyadan para kazanma, aynı zamanda e-ticaret ve ekip kurma ile ilgili ve webinarlarımız oluyor. Farklı kategorilerde VIP, premium ve standart olarak hangisi bütçenize uyuyorsa ya da hangisinde doğru şekilde başlayacağınızı düşünüyorsanız ona kayıt olun. Öyle. Ben toplantıya gideceğim. Sonra nereye götüreceğiz? Abi pazara gidelim. O pazarı gösterelim. Farklı yemekler, kültürleri görmüş olsun insanlar. Daha sonrasında da bakacağız artık. Belki masaj, belki de bambaşka bir şeyle beraber devam edeceğiz. Hadi gidelim. Ya sen Amerika'da, New York'ta takım elbise giyen adamdı. Şimdi ne oldu sana ya? Bu da mı? Dediler ki buraya gelince local olacaksın. Biz de local olduk. Abi yakıştı yalnız ha. Güzel oldu ya. Vallahi yakıyorsun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Türkler var. Adada yaşayan Türkler var. Abi Söyle. sana bir soru o zaman. Gelsin. Kopangan'da en çok sevdiğin olay ne oldu? En çok böyle beni bu çok etkiledi be Sezo dediğin. İnsanların gerçekten bir şeyleri çok hissetmesi oldu ya. Değil mi ya? Biraz önceki YouTube'da izleyecekler. Pardon YouTube'dayız zaten. YouTube'da görecekler yani kadın hani bir şeyleri konuşurken Heyecanlanıyor, bir şey oluyor. bir yerlere gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Biz daha ben gidemiyorum kendim. Ben de açımdan. gidemedim daha. Yani abi her şey zihinde deme. Olmuyor. Çünkü zihin birazcık dolu. Zihni boşaltmamız lazım. O da Buradakilerin zaman çoğu alacak. boşaltmış Buradakiler işte 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl olmuş. Görüşürüz. Bye bye. Hani buradakilerin 2-3 yılda yaptığını biz bir haftada tabii ki yapamayız. Ama çok şey öğrendik. Çok şey kattı bu ada bize. Evet. Eğer bunları da devam ettirebilirsek Ne hala? hayatımız düzelecek. Düzelecek. Yapacağız. Düzeleceğiz be abi. Düzeleceğiz. Ne Bak- zaman baba mezara gelince Bak, mi? sitede Ya, düzel- ya böyle bir Allah'ım ya Rabbim palmiyeyle var. ya. Çekecek Şşş, biraz da abim yemesin mi ne yapsın? Herkesin söylediği şu şey. Abi ben seni bir yerden tanıyorum. Ya biz seni bir yerden gördük ama nereden? Nereden? Diyorum ya Sezer'in YouTube kanalını izlemişsiniz ya da diyorum bir hayalin peşinde Deniz kardeşim. Onu da özledik. Onu da be. özledik ve Buradan ne diyoruz? Onu da takip etmeyi. takip etmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Serkan abinizle ilgili bir yorum yazarsanız seviniriz. Serkan abim bir daha gelsin mi? Öyle yazsın. Onu da Öyle sorsunlar. yazsın. Eğer Aynen. Serkan abi de video Gelsin de. diyorsanız bir yorum atalım. Hadi o zaman motora atlayalım abi. Hadi gidelim çalışmaya biraz. Bakın sizleri nereye getirdim. En sevdiğim yerlerden bir tanesi. Tayland denince akla farklı türden pazarlar denk gelir ama bugün sizleri biraz daha food market tarzında bir pazara getirdim. Şöyle her ülkeden, her yöreden insanların olduğu, Türklerin de olduğu orada böyle bir yer işte tatlılar var orada. Ondan sonra burada neler var. Bu arada benim terliğimi çaldılar. Çıplak ayaktayım. Çalmadılar da işte şey yapmışlardı. Bak burada tuzda balık falan yapıyorlar. Böyle salatalar var. Teyzem orada yiyor. Burada döner tarzı şeyler var. İşte bunların şavarma dedikleri. Burada bizim Türkler var oturuyorlar. Birazdan onların yanına gideceğim. Geliyorum birazdan. Parmaktan sonra. Döner kebap çok iyiymiş. İyi miymiş? İçine patates koyuyorlarmış. Hatay dürüm. Bir tane yiyeceğiz. Tamam. Ne diyorlar ona? Antakya usul. Ya senin saçların ne güzelmiş. Benim de bir zamanlar vardı. Geliyorum. Burada yine farklı kültürden yemekler var, sandviçler var, sushi'ler var. Pazarın ortamı bu şekilde. Sandviçler var, salat menüler var. Yani 250 ile 300 baht arasında doyabiliyorsunuz. Mesela poke bowl'cı var burada. Burada poke bowl'dan seçebiliyorsun istediğini, sana yapıyorlar. Onun da fiyatı bak 160'a var, 160'a var, 140'a var, 200'e var. Yine farklı. Burada hamburgerci var. Burada börekçi var arkadaşlar. Börek var. Burada bildiğiniz börek var. Bak potatoes börek yaz. Görüyor musunuz börekleri? Allah Allah. Börek Tayland'da ne alaka dersin ama var. Abi benim favori mekanım burası. Tay yemeklerinin yapıldığı, patates püresiyle patatesin üstünde olduğu ve ızgara yapılan. Ya bak mesela tavuk ızgaralar var. Burada domuzlar var. Haberiniz olsun yani. İkisini hemen hemen aynı yerde pişiriyor. Bazılarınız helal kesim yiyordur. O yüzden bunlara dikkat edebilirsiniz geldiğinizde. Böyle bir yer. Genelde burada tavuk yapılıyor. Ben buradan şu tavuk göğsüyle tavuk şişiyorum. Hi, how are you? Sawadee krap. Genelde burada biz 250 ile 400
baht arasında yemek yiyebiliyoruz. Çok da keyifli açıkçası. Shake'ler var, tatlılar var. Böyle meyve burada çok güzel. Tayland'da mutlaka geldiğinizde özellikle karpuz ve mangoyu tadın arkadaşlar. O benim saçım çok garip geliyor şu an bana ya. Değişik hissediyorum. Bir günde hemen oturmadı bu olay bende. Çok kısa alıyor her şey. Öyle. Şimdi bizim Türklerin yanına gideyim, bir selam vereyim. Onları da tanıtayım sizlere. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Arkadaşlar mahsuru yoksa çekim yapabilir miyim? Yapabilirsin kardeşim. Ya bak, dünya güzeli insan. Yanımda Kutay var. Beraber ne kadar oldu? 20 gündür falan tanışıyoruz. Bir ay oldu neredeyse. Bir ay oldu değil mi neredeyse? Aynen. Ben Kutay'ı daha önceden Instagram'dan takip ediyordum. Su videoları çekiyordu. Su terapisi videoları. Su videosu. Ne Aynen, güzel su tanıttın değil mi terapisi. kardeşim? Biraz daha sen tanıtsana. Ne Seni yapıyorsun? yüzdüreceğiz suyun üzerine. Yüzelim ya. Onu bir daha yapalım. Aynen. Ama senin ellerinde olsun kardeşim. Kontrol Aynen. sende olsun. Çok iyi yapıyorsun çünkü. Aynen. 3 gün sonra demo derslerimiz var. Var mı 3 gün sonra? Aynen. Yani biz şey miyiz? Beleşçi dersçi. Aynen biraz öyle. Sizin üzerinizde yeni öğrenciler pratik yapacak. Ha çok iyi. Aynen. Onlar Onlar var için mı de yeni öğrenciler? şu an burada yeni Ha, öğrenci iyi. yok. Tamam sallayacak Asistan var bir tane. Asistan var süper. Yani suyun üstünde böyle terapetik bir çalışma. Dönmeli falan olan mı? Yani böyle su terapisi aslında böyle şey gibi düşün. Fizyoterapistinin suda yapılan hali gibi. Hem rehabilitasyon hem de wellness alanında böyle bayağı yer tutmuş bir şey. Zaten en son ilk yaptığımızda öyle söyleyeyim. Bedenimiz hareket ettiği için belde açılmalar, rahatlamalar olmuştu. Tabii. İnanılmaz, Çok iyi abi. inanılmaz açık. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ya bayağı oldu. Yani 23 yıldır bütün bu terapi sistemlerinin içindeyim ama karada, havada, denizde, Her yerde. suda hepsi 23 yıldır toplamda yani. Çok Aynen. iyi. Kaç yaşındasın? 36. 13 yaşında maşallah. başladım profesyonel 13 yaşında. olarak. Ha, 13 yaşında profesyonel olarak üniversitede İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde falan 13 yaşında. Aynen ders vermiştim. 13 yaşında. Aynen bu alanlarda. Evet. Şaka mı yapıyor gerçek? Vallahi gerçek. 13 yaşında. Evet, evet, çok- Oğlum bana 13 yaşında adımı sorduklarında zor söylüyordum. Vallahi erken girdim bu sektöre, yapacak bir şey yok. Şifacılık böyle bir şey. Geldim mi geliyor, kapını Geliyor. çaldım mı Abi zaten yapacak senin bir bu şey yok. dinginliğini, sakinliğini görseler ne demek istediklerini anlarlar aslında. Eyvallah. Var bir huzur var hocam. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Canım benim. Hadi yemek yiyelim. Hadi. Burada da diğer arkadaşlarımız var. Tanıtmak ister misiniz kendinizi? Merhabalar, ben Cansu. Nasılsınız? İyiyiz Cansu Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Yarışmamıza nereden katılıyorsunuz? Uzaydan. Uzaydan. Uçuyoruz arkadaşlar. Türkiye'de evim yok biliyorsun. Evsizsin sen de benim gibi. Aynen, evet. Burada evim var ama senin burada var mı? Benim burada da yok. Senin için. Benim genel olarak Sen bir tam evsizim. evsizsin. Terliksizim. Terliğimi de çaldılar. Hadi ya. Öyle homeless gibi takılıyorum buralarda. Yani terliğin olsa da burada bazen giymiyorsun ya. Bir de kapılardan girerken Çıkarıyoruz. torları çıkartıyorsun. Öyle kaç tane terlik unutup kaybettin zaten. Benim gibi de siyahtı. Biri aldı gitti muhtemelen. Yanlış. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Burada da yeni tanışacağım bir çift var herhalde. Merhabalar. Merhabalar. Yok biz yeni tanışacağız. Pardon. Sizin isimler ne? Temur ben. Timur. Temur. Temur. Aynen. Eyle. Sezer. Aynen. Sizin? Nihan. Çok memnun oldum. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan, Moda'dan. Oo, Moda'dan geliyorsunuz. Ben Japonya'dan Moda'dan buraya, Japonya'dan. Ben Neresinden? Kyoto'daydım. 2 ay Kyoto orada çok kaldım. güzel değil mi ya? Hatta albümümü kaydettim orada. Şarkılarımı kaydettim. Yıllardır Aa. bekleyen şarkılarım albüm. Orada. Şarkı mı yapıyorsun? Şarkıcıyım ben, evet. Dur. Müzisyenim. Aa, Aynen müzisyenim. Şarkı. o zaman bir ince bir alabilir miyiz? Ay o kadar mı ya? Hocam bir rakı getirin. Rakı getirin hocam. Öyle bir şeyler mi? Öyle bir şey girmez mi? Olur mu? Ay o zaman sana Anlık söyle baba. o kadar mı yani? Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Çok iyi ya. Türk sanat müziği. Türk sanat müziği. Sanat müziği. Dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bil. Taze bahar seç. Bir tane daha çalışıyorum. Çok iyi. Eyvallah dostum. Vallahi. Yakında çok güzel şarkılarım, 6 tane şarkımın olduğu Kyoto'dan Made in Japan bir albümüm olacak. Kendi şarkılarımın Nerede kaydoldu. ulaşabilir insanlar buna? Işık Tu diye Instagram'dan beni bulabilirler. İsik Tu, Işık Tu'nun Türkçe karakterli yazılımıyla. Bir hafta içinde Spotify'da ve diğer yerlerde paylaşmayı planlıyoruz. Çok iyi. Aynen. Sen de bir destek olursan seni çok sevinirim. Hatta şu anda da oluyoruz yani. Aynen oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok memnun Çok ederim. memnun oldum. Sizin var mı hocam?
Japan bir Made in yetenek. Japan. Ben oyuncuyum. Oyuncu var, müzisyen Varlıyım, var. aynen. Çok iyi ya. Modada yaşıyorsunuz. Evet, modada yaşıyorum. Peki modadan Kopangan nasıl bir geçiş oldu? Ya daha önce de geldik. Her kış gelip bir ay kalıyoruz böyle. Yani adada keyifli zaman geçiriyoruz. Şimdi böyle Bali'ye gittik, Singapur'a gittik. Güney Asya'yı geziyoruz. Nerede en iyi hissettiniz? Valla Bali'yi de sevdik, burayı da sevdik. Ama hani daha çok Temur Japonya'yı çok sevdiği için Ben beni bir daha zorluyor. Bir daha Hatta Japonya'ya yaşarım gidelim. yani Japonya. Çok iyi. Ya 6 zaten ay falan Nisan kalmak Sakura istiyorum döneminde orada. tekrar Japonya'ya geçip Ben de hiç istemiyorum Japonya'yı. ikinci albümü de kaydetmeyi planlıyorum. Ve Japonya'da kendimi çok daha böyle Huzurlu hissediyorum. aynen huzurlu Kiraz hissediyorum. çiçeklerini. Güzel ya. Çok rahat Yani hissediyorum. hani Aynen. anime bile izlemiyorum ben o yüzden Japonya. Ben çok severim. Sakura Kanamichi hayranıydım eskiden. Aynen Death Note'lar falan böyle güzel. Aynen, çok severim. Bundan Yani. sonraki tur öyle. Tekrar. Tekrardan geri dönüş. Nepal istiyoruz. Sri Lanka'ya Nepal'e falan. Ben Hokkaido'da bir kayak yapmak istiyorum. Hokkaido videosu çektin mi? Hokkaido ben çekmedim, Deniz gitti oraya. Vallahi. Bir Hokkaido'ya falan gidersen bir haber edersen ben Tabii, gelmek tabii. isterim gerçekten. Hokkaido'da kayak yapmak istiyorum. Ben hiç yapmadım kayak ama denerim. Kayalarda kaymak. Neden olmasın diyeceğim de ben çok tecrübesizim. Vallahi. Deneriz. Öyle, Her şeyi deniyoruz. deniyoruz. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Seni tanıyoruz ama şöyle Yemek tanışmak yiyelim. istiyorum. Hadi gel. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dostlar 2 tane yemeğimiz var böyle. Bir tanesi Tayland'a ait. Burada kıyma gibi düşünebilirsiniz et. İçinde işte soğan, biber, acı biber. Burada pilavı var Asya usulü kuru. Burada da yumurta ve salatalık var. Şu 120 baht. Bu da bildiğiniz aslında bizim döner. Dönerin içinde karışık oğlak etiyle şey varmış. Tavuk varmış. Bu da anne patatesi. Burası da sosuyla beraber 320 patatesiyle beraber. Yani toplamda burası 320 artı 120 440 var. O da yaklaşık 550-600 TL civarı yapıyor. Böyle geldiğinizde yiyebilirsiniz. Bir tadalım bakalım şu dönerden. Tahin ve humus sosu var. İçinde bir de kırmızı lahana var. Bence çok lezzetli. Beğendim. Gayet güzel. Afiyet olsun. Şimdi o bizim pazar vardı ya yemek yediğimiz. Onun hemen yanında bir market var. Bak kafayı yiyeceksiniz. Abi her şey var. Yani tüm meyveleri düşünün. Avokadosunu düşünün. Mandalini düşünün. Patatesini düşünün. Dragon fruit'unu düşünün. Kajular, majular her şey var abi. Her şey var. Yani öyle bir market burası ki bu sebze bölümü. Arkada içkiler falan var. Burada hazır doğranmış meyveler var. Devam ediyorsun. Burada müsliler, içecekler. Ya bitmeyen bir market. Bak satmadıkları hiçbir şey yok. Kokonat suyundan şeyine kadar hepsini bulabiliyorsun. Bak burada da neler var. Görüyorsunuz değil mi? Tütsüler, mütsüler. Burada kapkacaklar, plastikler. Bizdeki 1 milyoncu gibi düşünün ama inanılmaz devasa büyük. Hani tüm böyle Tayland'a yeni taşınanların gelip buradan alışveriş yaptığı yer gibi söyleyebilirim aslında ben burayı. Bak tabak, çanak, tencere. Burada terlikler. Ben buradan terlik alıyordum 200'e. Bugün küçük giden terliğim 43 numara olsa alacaktım. Ama siyah almıyorum. Çünkü herkes siyah giyiniyor. Alıp gidiyorlar. Kendininmiş zannedip. Mamalar. Yani dünyanın en çirkin tekstil ürünleri. Çok böyle her şeyi koymuşlar içeriye. Sütyen, kadın iç çamaşırı. Buradan çocuk bile hi brother. Ulan her şey var ya. Her şeyci market diyorum ben buna. Şimdi biz de bir şeyler aldık. Böyle sabahları smoothie yapıyoruz ya. Muzdur, mangodur, sudur. Böyle. Hadi eve gidelim artık değil mi? Evet, videomuzun bitirişini bu arkadaşlarla yapıyoruz. Bunlar da bizim köpekler. Bunları besliyoruz. Kamera oğlum bu kamera. Kardeşlerim geliyorlar bizim yanımıza. Öyle besliyoruz arkadaşlar. Gece saatlerinde evin havuz ışığıyla beraber görüntüsü çok daha güzel oluyor. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yaptınız bugün? Konuş. Yeme. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz, gerçekten de keyif aldıysanız en azından şu abone ol ve beğeni tuşuna basarsanız çok çok seviniriz. Hepinize Tayland'ın Kopangan Adası'ndan sevgi dolu günler. Serkan abi son sözler var mı? Adam erkek. Şimdi yatış moduna geçiyoruz ha. He. Bravo. Son sözler, yeni kültür, yeni insanlar tanımaya devam dedi. O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.